Merhaba ve hoş geldin. Bugün önümüzdeki kaynak yığınını şöyle bir karıştırıp 90'ların o unutulmaz filmini yani Anaconda'nın 2025 versiyonunu masaya yatırıyoruz. Hani şu o kadar kötü ki iyi dediklerimizden. Aynen öyle. Jennifer Lopez, Ice Cube ve Jon Voight'ın o akıllara ziyan Brezilya aksanıyla avcıyı oynadığı film, O devasa mekanik yılanın her göründüğünde korkmaktan çok güldürdüğü o absürt macera. Tam bir kült klasiği. evet ama kült derken başyapıt demek istemediğimizi dinleyicimiz de biliyordur herhalde. Tabii ki. Daha çok arkadaşlarla toplanıp dalga geçerek izlenen, sevgiyle anılan bir tuhaflıktı o. İşte Hollywood'da bu tuhaflığı almış, başrollerine Jack Black ve Paul Rudd'u koyarak bir meta komediye dönüştürmüş. Ve elimizdeki eleştiriler, forum tartışmaları, yapımcı röportajları valla tam bir savaş alanını andırıyor. İşte bizim de bugünkü görevimiz bu savaş alanında bir yol bulmak. Karşımızdaki temel soru şu: bu yeni Anaconda, Hollywood'un yeniden çevrim çılgınlığına karşı atılmış zekice bir kahkaha mı? Yoksa tam da eleştirdiği o sisteme hizmet eden, meta etiketinin arkasına saklanmış tembel bir deneme mi? Harika özetledin. Kaynaklarımız bu sorunun cevabının hiç de basit olmadığını gösteriyor. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. O zaman önce filmin temelindeki fikri bir anlayalım. Kaynaklara göre hikaye ilk bakışta oldukça basit gibi duruyor. Orta yaş bunalımının eşiğindeki 4 çocukluk arkadaşı. Evet, Jack Black'in canlandırdığı Doug var. Yetenekli ama ruhunu düğün videocusu olarak satmaktan bıkmış bir kameraman. Paul Rudd'ın oynadığı Griff ise, o da yıllardır Hollywood'da tutulmaya çalışan ama bir türlü o büyük çıkışı yapamamış bir aktör. Ve bir gün bu arkadaşlar gençlik hayallerini yeniden canlandırmak için yani çılgınca bir karar alıyorlar. Nedir o karar? 1997 yapımı Anaconda'nın yeniden çevrim haklarını satın alıp filmi gerçekten Amazon'da çekmeye gidiyorlar. İşte filmin kendini tiye almaya başladığı noktada tam burası. Yani bu sadece bir yeniden çevrim değil. Kesinlikle değil, yeniden çevrim yapma eyleminin kendisi hakkında bir film bu. Bu yönetmenin de tarzına çok uygun aslında. Tom Gormican'dan bahsediyoruz. Kendisini daha önce Nicolas Cage'in yine kendisini oynadığı o filmden tanıyoruz. The Unbearable Weight of Massive Talent. O da Hollywood yıldızlığı ve beklentilerle dalga geçen bir filmdi. Yani Gormica'nın metakomedi konusunda bir tecrübesi var, evet. Kesinlikle. Gormican ve senaristler Hollywood'un şu anki fikri mülkiyet yani IP takıntısını doğrudan hedef alıyorlar. Hatta yapımcılarla yapılan bir röportajda senaristler annen şunu söylüyor: sadece bir Anaconda filmini güncellemek istemedik. Bu yeniden çevrim fikrinin kendisiyle eğlenmek, onu parçalarına ayırmak istedik. Peki filmdeki en komik anlar, o anlar mı? Yani karakterlerin telif hakları, senaryo değişiklikleri falan gibi. Kaynaklara göre evet, karakterlerin stüdyo notları ve filmin teması ne olmalı gibi tartışmalara girdiği anlar en komik kısımlarmış. Anlıyorum. Yani film aslında iki farklı kulvarda yüzmeye çalışıyor. Bir yanda hayalleri yarım kalmış 4 arkadaşın samimi dostluk hikayesi. Diğer yanda ise tüm bu duygusal zemini Hollywood'un işleyişini eleştiren bir komediyle sarmalamaya çalışıyor. Bu inanılmaz hassas bir denge. Peki kaynaklar bu dengeyi tutturabildiğini söylüyor mu? İşte bütün tartışma da buradan kopuyor zaten. Bazıları bu dengeyi Tropic Thunder gibi filmlerle övmüş ama çoğunluk filmin bu iki kimlik arasında bocaladığını düşünüyor. Ne tam bir dostluk filmi? Ne de tam bir keskin hiciv olmayı başaramamış diyorlar. Bu da bizi doğrudan filmin bu yükü sırtlanması gerekenlere, yani oyuncu kadrosuna getiriyor. Evet, öyle bir dengeyi tutturmak için kağıt üzerindeki fikirden fazlasına ihtiyacım var. Kimyası tutan harika oyunculara. Ve anladığım kadarıyla eleştirmenlerin neredeyse tamamının hemfikir olduğu tek konu bu. Oyuncu kadrosu harika. Hem de nasıl? Jack Black ve Paul Rudd için bir eleştirmen yeni Abbott ve Costello benzetmesini yapmış. Bu çok büyük bir iltifat. Aralarındaki kimyanın filmi tek başına ayakta tuttuğunu söyleyen çok değil mi? Çok. Özellikle ilginç bir tercih yapmışlar. Genelde Jack Black'i daha enerjik, daha çılgın rollerde görürüz. Evet. Ama bu filmde o grubun daha mantıklı, ayakları yere basan düz adamı rolünde. Paul Rudd ise tam tersi, nevrotik, eksantrik aktör karakterini canlandırıyor. Bu rol değişimi çok taze bir dinamik yaratmış olmalı. Peki ya grubun diğer üyeleri, Tandy Newton ve Steve Zahn?
Onlar da çok beğenilmiş, ancak ortak şikayet karakterlerinin yeterince derinleştirilmemiş olması. Özellikle Thandivyo Newton gibi güçlü bir aktrisin rolü biraz harcanmış diyorlar. Ama bekle, asıl sürpriz burada değil. Kaynaklara göre filmin ana yıldızları övülürken bir yan karakterin rol çaldığı söyleniyor. Bu ilginç işte. Bu durum ya senaryonun zayıf olduğuna ya da o yan karakteri oynayan oyuncunun inanılmaz bir performans sergilediğine işaret eder genelde. Hangisi peki? Kaynaklar ikisine de işaret ediyor aslında. Filmde tekne kaptanı Ana'yı Daniela Melchior, yılan bakıcısı Santiago'yu da Brezilyalı aktör Selton Mello canlandırıyor. Evet. Neredeyse bütün olumlu eleştiriler, Selton Mello'nun filmdeki en komik anlara sahip olduğunu, her sahnesinde parladığını ve filmi resmen çaldığını söylüyor. Karakteri nasıl biriymiş? Amazon'un tehlikelerinden çok Hollywood ekibinin saçmalıklarından bıkmış, umursamaz bir yerli olarak tanımlanıyor. Çok sevilmiş. Diğer yandaysa Daniela Melchior'ın karakteri Ana var ve sanırım bu karakter filmin en çok eleştirilen unsurlarından biri. Hem de nasıl? Neredeyse bütün kaynaklar karakterin alt hikayesini, ki ailesinin yılan tarafından lanetlenmesiyle ilgiliymiş, tamamen gereksiz ve yüzeysel buluyor. Yani filmin ana konusuyla alakasız. Aynen. Collider'daki bir eleştiri durumu çok net özetliyor. Karakter filmin ortasında yaklaşık 45 dakika boyunca kayboluyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyor. Olamaz. Bu filmin zaten sorunlu olan temposunu tamamen sabote eder. Anlıyorum, yani elimizde parlak bir fikir, müthiş bir ana ikili, sahne çalan bir yan karakter ve filme sonradan eklenmiş gibi duran başka bir yan karakter var. Tam bir karmaşa. Bu karmaşa filmin eleştirel notlarına nasıl yansımış? Rakamlar ne diyor? Rakamlar bu karmaşayı doğruluyor ve pek de parlak değiller. Rotten Tomatoes'da eleştirmen puanı %46, Metacritic'te ise 44. Yani tam olarak karışık veya ortalama. Ama burada asıl vurucu olan detay şu. Neymiş o? Filmin bu %46'lık puanı 1997 yapımı orijinal filmin aldığı %39'luk puandan sadece 7 puan daha yüksek. Bir dakika, bu inanılmaz. Yani onca meta espriye, Jack Black ve Paul Rudd gibi dev isimlere, onca zeki olduğu iddia edilen eleştiriye rağmen, Evet, eleştirmenlerin gözünde film, dalga geçtiği o kötü orijinal filmden zar zor daha iyi bir noktada. Peki neden? Başlıca şikayetler neler? eleştirmenlerin takıldığı 3 temel nokta var. Birincisi az önce de bahsettiğimiz tempo sorunları. Özellikle filmin son perdesi yani son yarım saati için neredeyse oy birliğiyle felaket ve aceleye getirilmiş deniyor. Sanki nasıl bitireceklerini bilememişler gibi. Aynen. İkincisi de bir yılan filminde en önemli şey nedir? Yılanın kendisi? İşte ikinci büyük şikayet de tam olarak bu. Film ne bir gerilim ne de bir korku filmi olmayı başarıyor çünkü dev anakonda şaşırtıcı derecede az ekranda kalıyor. Ciddi misin? Evet, göründüğü o kısa anlarda da eleştirmenlerin tabiriyle ucuz bir video oyunu grafiği gibi duran fazla sahte bir CGI ile yaratılmış. Bu ironik değil mi? Orijinal filmde en azından o eğlenceli, elle tutulur mekanik bir yılan vardı. O sahtelik bile filme bir karakter katıyordu. Kesinlikle. Burada ise ruhsuz bir dijital canavar var. Diyor ki bu yeni Anaconda, yeni bir Anaconda filmi yapmanın ne kadar aptalca olduğu hakkında konuşmakla o kadar meşgul ki iyi bir Anaconda filmi olmayı asla başaramıyor. Ouch, bu çok ağır bir eleştiri. Yani film kendini tiye alma tuzağına düşüyor. Sürekli seyirciye göz kırpıp bakın ne kadar zekiyiz derken asıl yapması gereken şeyi yani komik olmayı unutuyor. Peki eleştirmenler bu kadar bölünmüşken, hatta olumsuz tarafa daha yakınken seyirci ne diyor? İnternet forumları, Reddit gibi yerlere bakınca bambaşka bir tablo görüyoruz sanki. Kesinlikle. Ve bu durum modern sinema hakkında çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bazı filmler artık eleştiriden etkilenmez bir zırha mı sahip? Nasıl yani? İzleyici yorumlarını okuduğunda kimsenin bu filmden bir başyapıt beklemediğini görüyorsun. Beklenti çok net. Jack Black ve Paul Rudd'lı aptalca ama komik bir film izlemek. Yani sadece kafa dağıtmak. Aynen.
Film özellikle Noel gibi insanların sadece eğlenmek istediği bir dönemde vizyona girerek tam da bu beklentiyi karşılıyor. Bu biraz kolaya kaçmak gibi gelmiyor mu? Yani stüdyonun biz zaten eğlencelik bir film yaptık, o yüzden eleştirel standartlara uymak zorunda değiliz demesi. Bu bir bakış açısı ama stüdyonun açısından bu tamamen bir iş modeli. Kaynaklardan birindeki bir Reddit başlığında geçen ofis sohbeti durumu mükemmel özetliyor. Dinliyorum. Biri diğerine soruyor. Yeni Anaconda filmi çıkmış, duydun mu? Diğeri cevaplıyor. Hayır. Evet, Jack Black oynuyor. Süper, kesin giderim. İşte bu kadar. Vay canına. Filmin tüm pazarlama stratejisi bu 3 cümlede gizli. Aynen öyle. Stüdyonun hesabı aslında çok basit. İnsanlar bilet alırken Rotten Tomatoes puanına değil, afişteki Jack Black ve Paul Rudd ismine bakacak. Bu eleştirinin tamamen bypass edildiği yeni bir sinema matematiği. Aynen. Film, yıldız gücüne ve nostaljiye güveniyor. Stüdyoda riskini buna göre ayarlamış, 45 milyon dolarlık mütevazı bütçesiyle büyük bir risk almıyorlar. Amaçları Oscar kazanmak değil, gişede kâr etmek. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? 2025 yapımı Anaconda, 90'ların o sevilen kötü filmini alıp arkadaşlık, orta yaş krizi ve Hollywood üzerine bir meta komediye dönüştürmeye çalışan yüksek konseptli bir deneme. Ancak kaynaklarımıza göre bu parlak fikir, tempo sorunları, gelişmemiş yan hikayeler ve en önemlisi Hem komediyi hem de gerilimi tutarlı bir şekilde sunamaması yüzünden tökezliyor. Özellikle yılanın kendisinin filmde neredeyse bir yan karakter gibi kalması en büyük şikayetlerden biri. anlaşılan o ki bu filmden alacağın keyif tamamen beklentilerinle ilgili. Eğer zekice kurgulanmış, katmanlı bir hiciv bekliyorsan hayal kırıklığına uğraman çok olası. Ama amacın sadece sevdiğin yıldızlarla sinemada kahkaha atmak ve 2 saatliğine beynini kapatmaksa aradığını bulabilirsin. Dinle, en başta sorduğun o soruya geri dönelim. Zekice bir başkaldırı mı yoksa sistemin bir parçası mı? Kaynaklar gösteriyor ki film ikisi de olmaya çalışmış ama sonuçta ikincisine daha yakın duruyor. Ve bu durum geleceğe dair çok ilginç bir kapı aralıyor. Nasıl bir kapı? Film eleştirilerde sık sık Tropic Thunder'la karşılaştırılıyor. Ama bir eleştirmenin yaptığı en ilginç benzetme 1948 yapımı Abbott and Costello Frankenstein'la tanışıyor filmiyle ilgili. Bu çok eski bir Hollywood formülünü akla getiriyor. Artık yorgun düşmüş bir türü alıp içine dönemin en ünlü komedyenlerini enjekte ederek onu yeniden canlandırmak. Bu müthiş bir nokta. Yani Universal canavarları ciddiyetini yitirince komedyenler gelip onlarla dalga geçerek türü yeniden popüler hale getirmişti. Aynen. Şimdi sana son bir düşünce bırakıyorum. Son 10-15 yıldır her serinin karanlık, ciddi ve gerçekçi yeniden çevrimlerini izliyoruz. Her şey daha karamsar olmak zorunda. Doğru. Peki bu Anaconda gibi denemeler, bu ciddiyet yorgunluğuna bir tepki, yeni bir akımın başlangıcı olabilir mi? Yani gelecekte Jaws'un, Die Hard'ın ya da Alien'ın kendilerini tiye alan, yıldızlarla dolu bu tür meta komedi versiyonlarını daha sık görür müyüz? Belki de Hollywood'un bir sonraki büyük yeniden çevrim dalgası ciddiyet değil kahkahalar üzerine kurulur.